Bir an için tarihin en büyük gezginlerinden birini düşünün. Neredeyse 30 yıl boyunca o gün bilinen dünyanın altını üstüne getirmiş, akıl almaz maceralar yaşamış bir adam. Ama evine, yurduna döndüğünde ne oluyor biliyor musunuz? Anlattıklarına kimse inanmıyor. İşte bu İbn Battuta'nın inanılmaz ama gerçek hikayesi ve onun bu efsanevi seyahatinin neredeyse tarihin tozlu sayfalarına gömülecekken tek bir kişinin vizyonuyla nasıl kurtarıldığının öyküsü. Şu rakamlara bir bakar mısınız? Akıl alır gibi değil. Tam 28 yıl, dile kolay. Asya, Afrika, Avrupa ve bugünün hesabıyla 117 bin kilometreden fazla bir yol. Hani bir karşılaştırma yapmak gerekirse, bu mesafe meşhur Marco Polo'nun seyahatinden bile kat be kat daha fazla. Yani kısacası İbn Battuta kendi çağının dünyasını neredeyse tamamen görmüş, bitirmiş bir adam. Şimdi, böyle destansı bir yolculuktan dönen birini normalde ne bekler? Alkışlar, tebrikler, kahraman gibi bir karşılama, değil mi? Ama İbn Battuta için durum tam tersi oluyor. Anlattığı o uzak diyarlar, tanıştığı hükümdarlar, gördüğü tuhaf gelenekler, Fas'taki insanlara o kadar abartılı, o kadar inanılmaz geliyor ki çoğu anlattığıyla alay ediyor, hatta düpedüz uydurduğunu düşünüyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Tarihin en büyük gezgini kendi memleketinde yalancı damgası yemek üzere. İşte bütün hikayemizin kilit sorusu da bu. Herkesin "hadi canım sende" dediği bu paha biçilmez anılar nasıl oldu da güvenilir bir tarihi belgeye dönüştü? Bu inanılmaz dönüşümün arkasındaki gizli kahraman kimdi? Cevap, hiç beklenmedik bir yerden, ta en tepeden geldi. O dönemin Merini Sultanı Ebu İnan Faris'ten. Herkes, hatta saraydakiler bile şüpheyle yaklaşırken sultan bu hikayelerden adeta büyülenmişti. İşte vizyon sahibi olmak tam da böyle bir şey. Sultan Ebu İnan, İbn Battuta'nın anlattıklarının boş masallar olmadığını anında fark etti. Bunlar, krallığı için eşi benzeri olmayan bir istihbarat, bir coğrafya ve bir kültür hazinesiydi. Bu sıradan bir merak değildi yani, bu düpedüz tarihin akışını değiştiren bir öngörüydü. Ve sultan bir an bile tereddüt etmedi. Hemen emri verdi. Bu gezgini derhal huzuruma getirin. Yanına da en iyi katiplerimden birini verin. Anlattığı her bir detayı ama her birini gelecek nesiller için kayda geçirin. Bu anılar bizim krallığımızın hazinesidir. İşte bu ferman sadece İbn Battuta'nın itibarını kurtarmakla kalmadı, bugün Rihle diye bildiğimiz o efsane kitabında adeta doğum belgesi oldu. Peki bu emir nasıl hayata geçti? İşte şimdi hikayenin en ilginç kısımlarından birine geliyoruz. Bu görev, tarihin belki de en verimli ortaklıklarından birini kuracak iki kilit ismi bir araya getirdi. Aralarındaki dinamik gerçekten müthiş. Bir tarafta 28 yıllık dağınık ama capcanlı anılarla dolu gezgin, yani İbn Battuta var. O hafıza. Diğer taraftaysa bu hafıza okyanusuna edebi bir form, bir düzen verecek olan dönemin en yetenekli alimlerinden İbn Cüzey var. O da kalem. Kısacası biri anlattı, diğeri yazdı. Biri yaşadı, diğeri ölümsüzleştirdi. Bakın, katibin kendi sözleri bunlar. Ne kadar mütevazi ve ne kadar saygılı bir yöntem izlediğini gösteriyor. Yani İbn Cüzey, ben kendi edebi dehamı konuşturayım demek yerine İbn Battuta'nın anlattıklarının o özgün ruhuna sadık kalmayı seçiyor. İşte bu sadakat, eserin bugünkü paha biçilmez tarihi değerinin de temelini atıyor. Gelelim şimdi en şaşırtıcı detaylardan birine, bu devasa eserin ortaya çıkma hızına. Yani neredeyse 30 yıllık bir seyahatin yazıya dökülmesi için insan herhalde 10 yıllar sürmüştür falan diye düşünür, değil mi? Ama gerçek hiç de öyle değil. Şu zaman çizelgesine bir bakın. İnanılmaz bir tempo var burada. İbn Battuta 2 yıl boyunca aralıksız anlatıyor. İbn Cüzeyyi ise sadece 3 ay gibi rekor bir sürede bu ham metni düzenliyor, derliyor ve o bildiğimiz başyapıta dönüştürüyor. 3 ayda. Yani 28 yıllık bir maratonun ardından sadece 2,5 yıllık bir deparla bu ölümsüz eser ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir efor. İşte kitabın orijinal, o şiirsel başlığı bu. Anlamı bile başlı başına bir davet gibi. Şehirlerin harikalarını ve seyahatlerin olağanüstülüklerini düşünenlere bir hediye. Ama tabii zamanla bu uzun isim yerine herkesin bildiği o kısa ve güçlü isimle anılmaya başlandı. Rihle, yani yolculuk. Bütün bir hayatı ve bir çağı anlatan tek kelimelik mükemmel bir özet. Peki tamam, kitap yazıldı da bu neden dünya tarihi için bu kadar büyük bir olay? Yani bu eseri bu kadar önemli kılan ne? Çünkü Rihle bir macera günlüğünden çok daha fazlası. O kitap adeta bir zaman makinesi.
Anadolu beyliklerinden Çin'deki Yuan hanedanlığına, Afrika'daki zengin Mali İmparatorluğundan Hindistan'daki Delhi Sultanlığına kadar 14. yüzyıl dünyasına açılan en net, en canlı pencere. Eğer bu kitap olmasaydı, inanın bana o çağın gündelik yaşamına, siyasetine, kültürüne dair bilgimizde dev bir boşluk olacaktı. İbn Battuta'nın mirasını belki de onu en iyi tanıyan kişinin, yani katibinin bu mütevazı ama güçlü cümlesinden daha iyi hiçbir şey mühürleyemezdi. İbn Cüzey kitabın sonunda onun için diyor ki o bu dinin gezginidir. Bu ifade onun statüsünü bir gezginin çok ötesine taşıyıp onu bir medeniyetin hafızası haline getiriyor. Bu soruyu bir düşünün. Tarihin aslında ne kadar kırılgan bir zincire bağlı olduğunu bize ne kadar güzel hatırlatıyor, değil mi? Bir gezginin azmi, bir sultanın vizyonu ve bir alimin emeği, bu üçü bir araya gelmeseydi, geçmişin o zengin sesini, o renkli dünyasını belki de hiçbir zaman duyamayacaktık.